Rahipler, ilahi ağaç Kuturan'dan Tanrıçanın bereketi kutsamasını almak için düzenli olarak çocukları ona kurban etmeye başladılar. Halkın genelinin bundan haberi yoktu. Orada esir tutulan çocukları sakinleştirmek için onlara oynamaları adına pirinç ve bronzdan yapılma bebekler verildi. Ülkenin dahi mimarı Kantarnia, Orzekia'nın başkentini ve bundan sonra Dikenli Ağaç Kalesi olarak isimlendireceğimiz Thornwood Kalesi'ni inşa etti. Adum'un hizmetkarı gölge yılan Ibedor, çocukların pirinç bebekleriyle söyledikleri umut şarkıları sayesinde ülkeyi buldu ve bölgeyi koruyan masmavi alevi aşmayı başardı. Ibedor tarafından oyuncak bebeklere hayat bahşedildi ve geri püskürtülmeden önce Orzekia'yı kasıp kavurdular. Tayfin Raisa olarak adlandırılacak bu bebekler Orzeka'yı terk etti. Bölgeden yayılan umudu başarıyla yok eden Ibedor da hükümdarı Hadum tarafından verilen göreve devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Dönemin kralı Belşuan ve cadısı Hexamoa, İbedor'u bulup yok etmek için bir yılan avı başlattı. Ancak yılan bulunamadı. Hexamoa, hükümdarı Tanrıçanın artık eski gücünde olmadığına ve toprakları koruyamadığına, onları koruyabilecek yeni bir tanrının yaratılması gerektiğine ikna etti ve Kuturan ağacının altından kendisinden istenen her dileği yerine getiren Umut Tanrısı Kızarka doğdu. Elyon takvimine göre -4000'li yıllarda tüm ejderha türünün baş belası olan kadim ejderha Labreska, Altın Dağ'ın efendisi olarak hüküm sürüyordu. Diğer ejderhalar dağın gölgesinde saklanarak yaşadı. Ejderha Nover, kadim ejderha Labreska tarafından Drekhan'dan kovuldu. Bir gün Labreska büyük bir güce sahip oldu. Alevi, tanrıları bile yok edebilecek güce ulaşmıştı. Labreska'nın alevinin bu yeni formu Unix adıyla bilindi. Bu derece büyük bir güce sahip olması, tanrıların bir hatası mı yoksa sınavı mıydı asla öğrenilemedi. Elde ettiği gücün rehavetine kapılan Labreska, tanrıların otoritesine meydan okudu. Tanrılar onun iki kanadını da kırdı ve 4 ayağını keserek sonsuz bir kışa mahkum edince, Altın Dağ'ın şanı sonsuzluğun derinliklerine gömüldü. İnsanlar Drekhan bölgesine yerleşmeye başladılar. Fakat Labreska'nın yokluğunda sürekli olarak ejderhaların saldırısına uğradılar. Labreska değersiz bir görünümle birinci ölümünü deneyimlemişti. Görünüşte ölüydü, ancak Unix veya başka bir şey onun ikinci bir hayat yaşamasına izin verdi. Labreska'nın ilk ölümünden 7 yeni canlı gözlerini dünyaya açtı. Bölgedeki diğer canlılar onları Sonsuz Kış Dağı'nın 7 cadısı olarak adlandırdı. Bataklığın cadısı Marsh, çoraklığın cadısı Avina, yıldırımın cadısı Bronte, sıcaklığın cadısı Lessa, yarığın cadısı Setra, çöküşün cadısı Kehel, boşluğun cadısı Ereta. Yıldırımın cadısı Bronte, ejderhanın kanatlarını kopardı. Çöküşün cadısı Kehel, ejderhanın pençelerini çürüttü. Yarığın cadısı Setra, ejderhanın pullarını kesti. Sıcaklığın cadısı Lessa, ejderhanın enerjisini kesti. Bataklığın cadısı Marsh, ejderhanın ayak bileklerini bağladı. Çoraklığın cadısı Avina, ejderhanın nefes borusunu kesti. Ve son olarak boşluğun cadısı Ereta, ejderhalara duyulan korkuyu unutturdu.
Bu noktada küçük bir düzeltme yapmam gerekiyor. Aslında edit ve seslendirmeyi farklı zamanlarda yaptığım için bu bölgeyi düzeltmek daha uzun zaman alacaktı. O yüzden araya girmek daha mantıklı. Burada sanki cadılar Labreska üzerinde bu işlemleri yapıyormuş gibi anlatılıyor. Aslında çeviride böyle geçiyor. Yıldırımın cadısı Bronte ejderhanın kanatlarını kopardı diyor. Burada direkt gözümüzde aslında Labreska canlanıyor. Fakat burada aslında söylenmek istenen şey şu. Labreska Altın Dağ'a hükmederken diğer ejderhaların kafasını bile mağaralardan çıkarmasını engelliyordu. Amacı bölgedeki insanları savunmaktı. Aslında Labreska insanları diğer ejderhalardan koruyordu ve Labreska'nın ölümünde ortaya çıkan bu 7 cadı her biri bir alanda uzmanlaşarak bölgedeki insanları yine diğer ejderhalardan korumaya başladılar. Bu arada Marş'ın 3 tane kolu varmış, şu an görüyorum. Bunu çok geç gördüm. Neyse. Doğal olarak bu cümlede Yıldırımın cadısı ejderhanın kanatlarını kopardı derken aslında Labreska'nın yokluğunda insanlara zulmeden diğer ejderhaların kanatlarını kopardı. Yani Bronte insanlara karşı sorun çıkaran bir ejderha gördüğünde kanatlarını koparıyordu. Pehel pençelerini çürütüyordu. Setra pullarını kesiyordu. Aslında bu 7 cadının her birinin bir uzmanlık alanı vardı ve bunun kaynağı da Labreska'nın canlı olduğu dönemde diğer ejderhaları baskıladığı, Altın Dağ'da hüküm sürdüğü tekniklerinden geliyor. Farklı bir zamanda bu seslendirmeyi yaptığım için ses tonunda biraz değişiklikler olabilir. Şimdi video kaldığı yerden devam edecek. Altın ejderhanın yokluğunda cadılar mistik güçlerini, bölge sakinlerini ejderhalardan korumak için kullandı. Ancak karşılığında insanlardan kurban aldılar. Elyon takvimine göre -1714 ile -1724 yılları arasında Orzekea Yolunakea'yı bünyesine kattı. Orzeka'nın imparatorluğu olarak da adlandırılan Orzeka Krallığı, Tanrıçanın verdiği bilgi, ilahi ağaç Kutura'nın ışığı ve Kızarka'nın nimetleri ile gücü sayesinde kuruldu ve yaklaşık 1000 yıl boyunca gelişti. Bununla birlikte başkalarını kontrol edebilen Orzeka ışık taşı ve toprağı koruyan masmavi alev gibi cihazlar geliştirildi ve Orzeka'da doğan insanlara eğer ayrılırlarsa topraklarına geri dönmeleri için bir şarkı aşılandı. Yeni Tanrı ile birlikte Orzekan ışık taşı ulustan gelen her türlü ışık izini söndürmek, absorbe etmek için kullanıldı ve bu şekilde umutsuzluğun gölge yılanının onları unutacağı ve kara güneşin topraklarına zarar vermeden üzerlerinden geçeceği umuldu. Elyon takvimine göre -1714 ile -1000 yılları arasında bir Battlegear yani savaş teçhizatı şimdiki adıyla La Orzeka olarak bilinen tanrıçanın gücüyle ve açgözlülüğün efsanevi enkarnasyonunun yani Arzu'nun tecessümünün görüntüsüyle yaratıldı. Orzeka halkından daha zayıf ve kısa boylu olan Olun kabilesi, hiçbir şeyin yetişmediği çorak bir toprakta yaşamaya zorlandı ve ayrımcılığa uğradı. Çok geçmeden yeni tanrı Kızarka'ya kurban edilecek çocukların ve şarapların yerine kullanıldılar. Orzeka'nın seçkin yönetici sınıfı bir bilgi hazinesi olan uykuya dalmış mezar mahzenini keşfetti. Elyon takvimine göre -1000 yılında Sonsuz Kış Dağı'nın 7. cadısı Ereta, bundan sonra orijinal adı olan Silverfront'u kullanacağımız Gümüş Söğüt adında bir insana aşık oldu ve görevini unuttu. Diğer 6 cadı Silverfront'a bahşedilen bilgeliği ve kutsamayı ondan aldılar ve Ereta'yı Labreska'nın bir dişiyle öldürdüler. Cadının ölümüyle birlikte insanlara ejderha korkusu geri döndü. Çünkü Ereta'nın güçlerinden birisi duygularda boşluk hissi yaratmak, yani unutturmaktı. İnsanlara ejderhalara karşı olan korkularını unutturuyordu. Halk
bunun altı cadıdan gelen bir lanet olduğuna inandı. Ereta, son darbeyi almadan ve kutsamasını kaybetmeden hemen önce gücünün kalan kısmını kullanarak diğer cadılara olayı unutturdu ve kaçtı. Silverfront, cadıların lanetinden kurtulmak ve kaybettiği güç ve bilgeliği geri kazanmak için dilekleri yerine getiren Tanrı'yı bulmak üzere Orzeka'ya gitti. Kızarka, Silverfront'a dileğini yerine getireceğini ancak laneti bozmak için Unix'e ihtiyacı olduğunu söyledi. Silverfront, ejderhanın cesedine yerleştirilmiş alevi bulup geri geleceğini dile getirdi. Altın Dağ'a geri döndüğünde zar zor hayatta kalan Labreska ile karşılaşan Silverfront, dilekleri yerine getiren Tanrı'nın kendisini kandırdığını anladığı, çünkü alev onu öldürmek için yapılmıştı. Silverfront, Labreska'da Ereta'ya olan aşkını gördü. Ona körü körüne aşık oldu ve Labreska ile ilgilenmek için orada kalmaya karar verdi. Aşk uğruna gücünü ve otoritesini, cadı kimliğini terk eden, hatta çok sevdiği insanlara sırtını dönmüş olan Ereta, bunu öğrenince büyük bir kedere kapıldı ve ölümü seçti. Öfkeyle dolup taşarak saklanan ejderhaların inine girdi ve onlar tarafından yenmeyi teklif etti. Bunu yaparak ejderha türünün Altın Dağ'a yıkım getirebileceğini iddia etti. Marktanan adlı genç bir ejderha göz bebeklerinden birini çıkardı ve bu göz bebeği cadıyı yuttu. Benim uzak atalarım o ritüeli gördü demek. Genç bir ejderhanın kendi göz bebeklerinden birini koparıp keskin göz bebeğinin terk edilmiş cadı Ereta'yı yiyip yuttuğunu yani. Ve üzerinden zaman geçtiğinde çok özel bir ejderhanın doğduğunu gördüler. Marktana'nın göz bebeği ve Ereta'nın kalbi ile ejderhaların son umudu olan Drakanya doğdu. Bir gün Şafak Şövalyeleri dağa geldi ve Kızarka'yı öldürmek için Ynix'i almayı talep ettiler. Silverfront, onu kandıran Kızarka'dan intikamını almak istiyordu. Ama Ynix, çok sevdiği Labreska'yı hayatta tutan son şeydi. Hem Kızarka'yı öldürmek hem de Ynix'in Labreska'ya geri dönmesini garanti altına almak için Şafak Şövalyelerine eşlik etmeyi kabul etti. Labreska'ya Ynix'i sağ salim bir şekilde kendisine geri ulaştırma sözü verdi. Labreska sözünü tutması ümidiyle onay verdi ve Silverfront Ynix'i aldı. Ynix'in olmadığı dağ daha ölümcül bir kışla kaplandı. Eğer Ynix geri gelmezse bu kış sonsuza kadar devam edecekti. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.